Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel çağla yeşili bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 olması gerekiyor. En sonuna yani bir ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. 6 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 2 ilmek ters. Bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. 1 2 3. Tekrar 2 ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. 2 ters ilmek. 2 ters ilmekten sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda 2 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada bakın bu üçlü ilmeğim var. Bunları da tek tek yine ters olarak örüyorum. Evet, 4. sıramızı da ters örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 2 ilmek ters. Geldim buradaki 3 şu artırma yaptığımız ilmek. Bunun ortadakini öne alıyorum. Bakın öndekini ortaya aldım. Ortadakini öne aldım. Şöyle üçlü ilmeğim. Bunun üçünü bir toplayarak düz ördüm. Kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. Burada artırdığımız ilmekleri keserek tek ilmeğe tekrar düşürdük. Yine 2 ters ilmek.
Üçlü ilmeğe gelince ortadakini öne alalım. Öndekini bakın arka taraftan aldım. Ortadakini de önden alarak tekrar sol şişime taktım. Ve bu 3 ilmeği üçünü bir toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra 2 ters ilmek. Sıradaki 3 ilmeğin ortadakini öne alalım. Daha sonra da bu 3 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürelim, yani keselim. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimizi de düz örelim. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, bakın modelimiz yavaş yavaş şöyle kendini belli etmeye başladı. Tabii ki model ilerledikçe daha da güzel gösterecek kendini. Hemen bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak başlayalım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmek. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Önce arka boşluktan bir ilmek alalım. Daha sonra bir artırma. Sıradaki ilmeğimizi de düz örelim. 2 ilmek ters. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada artırmaları yaptıktan sonra sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Şu artırma yaptığımız üçlü ilmeklerimizi de tek tek ters örerek devam edelim. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi bu artırma yaptığımız ilmekleri keseceğiz. Tekrar tek ilmeğe düşüreceğiz. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Sıradaki 3 ilmeğe gelince ortadakini öne alalım. Bakın, ortadakini ön taraftan aldım. Sol şişime taktım tekrar. Ve bu 3 ilmeğimi üçünü bir toplayarak
kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ters ilmek, ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Şimdi bu 3 ilmeğe gelince ortadakini öne aldım. Daha sonra da bu 3 ilmeği topladım, düz örerek kestim. Arada 2 ters, tekrar burada keseceğiz. Altıncı sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. Dediğim gibi modelde kaydırma yok. Hep aynı ilmekler şöyle aynı sırada devam ediyor. Tabii ki model ilerledikçe gösterecek kendini. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da şöyle hazır lastik uyguladım burada da. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Hangi lastiği isterseniz o lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Bu parçada da bu lastiğimi denedim. Gayet de güzel oldu. Modelin arka yüzü de böyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.